Türkiye'nin son günlerde en önemli gündemlerinden biri savaş uçakları. Çünkü çok ciddi bir ihtiyaç söz konusu. Milli Savaş Uçağı Kaan envantere girene kadar ara geçiş için etkili bir uçak isteniyordu ve elde birkaç seçenek vardı. Aylardır acaba hangisi alınacak derken sürpriz geldi. Eurofighter Typhoon'da karar kılındı. Ama bazı insanların da aklı F-16 Block 70'te kaldı. Bugün iki harp canavarını masaya yatırıyoruz. Bir yanımda Eurofighter Typhoon, diğer yanımda F-16 Block 70. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Bu iki canavarı motor gücünden manevra kabiliyetine, radarlarından füzelerine, maliyetlerinden Türkiye için en önemli faktör olan stratejik bağımsızlık noktasına kadar detaylıca incelemeye başlayalım. Şimdi uçaklara şöyle karşıdan yüzeysel baktığınızda bile tasarım felsefeleri farklı. F-16 bizim de 250'den fazla uçakla envanterimizde bulunan, kendini kanıtlamış, tek motorlu, tam bir yük beygiri. Görevi verin yapsın. Block 70 ise bu efsanenin 5. nesil aviyoniklerle donatılmış, yani adeta yeniden doğmuş hali. Diğer yanda ise Eurofighter Typhoon var. Bu en başından bir safkan hava üstünlüğü avcısı olarak tasarlandı. Amacı belli. Gökyüzünde ne kadar Su-27, MiG-29 varsa hepsine meydan okumak ve hakimiyet kurmak. Bunu da sağlayabilecek güce sahip. Yani ikisinin tasarım amaçları arasında farklılıklar var ve bu farklılıklar kaputun altına da yansıyor. F-16 güçlü bir General Electric F-110 motoruna sahip. Bu motor art yakıcı ile yaklaşık 29.000 ile 32.500 pound arası bir itki üretiyor. Eurofighter ise tam bir canavar. 2 adet Eurojet EJ200 motoruna sahip. Bu iki motor toplamda yaklaşık 40.000 poundluk muazzam bir güç üretiyor. Peki bu güç farkı ne anlama geliyor? Eurofighter F-16'dan çok daha hızlı tırmanabiliyor. Karşılaştırırsak dakikada 62.000 feet'e karşı 50.000 feet ve çok daha yükseğe çıkabiliyor. Servis tavanı 65.000 feet'in üzerinde, F-16 ise 50.000 feet seviyelerinde kalıyor. Ama asıl olay bunlar değil. Asıl olay süper cruise yeteneğinde gizli, yani Türkçe süper seyir kabiliyeti diyebiliriz. Bakın burası çok kritik. F-16 süpersonik hıza, yani ses hızının üstüne çıkmak için afterburner, yani art yakıcı kullanmak zorunda. Bu da deli gibi yakıt tüketiyor, menzili eritiyor. Eurofighter ise o iki EJ200 motoru sayesinde art yakıcı kullanmadan, yani normal motor gücüyle Mach 1.5 gibi akıl almaz hızlarda sürekli uçabiliyor. Hatta silah yüklüyken bile Mach 1.1 ile Mach 1.2 arasında seyredebiliyor. Bunun anlamı şu: düşmanla kapışırken Eurofighter ondan çok daha yüksekte ve çok daha hızlı kalarak muazzam bir kinetik enerji avantajı elde ediyor. Bu da onu füzelerini fırlatmak için mükemmel bir konuma sokuyor. Peki it dalışına girseler ne olur? Burada iki sihirli terim var: itki ağırlık oranı ve kanat yüklemesi. Eurofighter çift motoru sayesinde F-16'dan çok daha iyi bir itki ağırlık oranına sahip. Yani gövdesine göre daha güçlü. Ayrıca kanat yüklemesi çok daha düşük. Kanat yüklemesi dediğimiz şey de şu: uçağın toplam ağırlığının kanatlarının toplam yüzey alanına bölünmesi. Bu bize kanat metrekaresinde kaç kilogram ağırlık düştüğünü gösteriyor. Kanat yüklemesi ne kadar düşükse uçak kaldırma kuvvetini çok daha kolay üretiyor demektir. Bu da uçağın çevikliğini kat kat arttırır. Yani Eurofighter F-16'dan daha keskin, daha dar dönüşler yapabilir ve bu dönüşlerde enerjisini, yani hızını daha iyi korur. Zaten bu uçakları kullanan pilotların ortak görüşüne göre de it dalışında Eurofighter F-16'ya karşı çok belirgin bir farkla üstün. Peki F-16'nın bir süper gücü yok mu derseniz tabii ki var: dayanıklılık. F-16 Block 70 tam 12.000 saatlik rekor bir yapısal ömürle geliyor. Bu çoğu hava kuvveti için 40 yılı aşkın sorunsuz hizmet demek. Eurofighter'ın gövdesi ise daha kısa ömürlü, yaklaşık 8.000 saat civarı. Yani F-16 yaklaşık 1,5 katı daha uzun ömürlü bir platform. Şimdi de gelelim modern harbin kalbine, yani radarlar. Artık öyle bir çağa geldik ki kim daha iyi görürse savaşı o kazanıyor. Ve bugün konumuz olan iki uçak da AESA denen o müthiş radarlara sahip. Yani aynı anda onlarca hedefi izleyip bir yandan da haritalama yapabiliyorlar.
F-16'nın kalbi Northrop Grumman'ın APG-83 Sabr radarı. Bu radara 5. nesil kabiliyet diyorlar çünkü F-35'in APG-81 radarından türetilmiş bir teknoloji. Muazzam bir durumsal farkındalık ve 370 kilometreye varan menzili var. Eurofighter'da ise Captor radarı var ve işte burada Eurofighter'ın ikinci süper gücü devreye giriyor. F-16'nın radarı sabit, yani uçağın burnuna monte edilmiş ve sadece elektronik olarak tarama yapabiliyor. Bu da ona yaklaşık 120 derecelik bir görüş alanı sağlıyor. Eurofighter'ın radarı ise elektronik taramaya ek olarak Switchblade denen hareketli bir plaka üzerinde. Yani radarın kafası fiziksel olarak da dönüyor. Bu sayede tam 200 derecelik bir görüş alanına sahip. Ne olmuş, ne var bunda demeyin. Bu taktiksel olarak gece ile gündüz kadar büyük bir fark oluşturuyor. Somutlaştıralım. Bir füze attınız ve düşman füzesinden kaçmak için uçağın burnunu 90 derece yana çevirdiniz. Buna kaçınma manevrası deniyor. En çok yapılan şeylerden biri bu. O anda F-16'nın 120 derecelik radar konisi dışına çıktığınız için hedefi kaybedersiniz. Ama Eurofighter burnu 90 derece yanda bile olsa o hareketli radarı sayesinde hedefi izlemeye ve kendi füzesini hedefe yönlendirmeye devam edebiliyor. Bu F-16'nın sahip olmadığı büyük bir taktiksel esneklik. Hatta Captor radarının ECRS Mk2 denen bir üst modeli var ki bu sadece bir radar değil. Aynı zamanda bir elektronik taarruz silahı. Yani düşman radarlarını karıştırıp kör edebiliyor. Radarlarla ilgili bütün soruları cevapladığımızı düşünüyorum o yüzden. Şimdi gelelim kapışmanın en can alıcı, en kritik ve belki de Türkiye için en önemli noktasına. Füzeler. Özellikle de görüş ötesi, yani görmeden ateş et füzeleri. F-16 hepimizin bildiği AIM-120 AMRAAM füzesinin en gelişmiş versiyonunu kullanıyor. Çok iyi bir füze. Savaşta kendini kanıtladı defalarca. Ama bir sorunu var, motoru. Geleneksel bir katı yakıtlı roket motoruna sahip. Yani ateşlendikten sonra 5-10 saniye hızlı bir şekilde yanıyor ve füzeyi 3-4 Mach gibi inanılmaz hızlara çıkarıyor. Sonra sadece bu hızı kullanarak süzülüyor füze ve menzilinin sonuna doğru süzülerek ilerlediği için ciddi şekilde enerji ve hız kaybediyor. Eurofighter ise Meteor füzesini kullanıyor. Bu füze bir oyun değiştirici. Neden derseniz çünkü motoru ramjet, yani bildiğimiz jet motoru gibi havadan nefes alarak çalışıyor. Bu sayede füze yavaşlamak yerine hedefe çarpana kadar motorunu çalıştırıp hızını koruyabiliyor. Taktiksel anlamı şu: uzun menzilde bir AMRAAM füzesi artık yavaşladığı için yüksek G manevraları yapan bir hedefi yakalayamıyor. Ama Meteor hedefin dibine kadar tam gaz ve tam manevra kabiliyetiyle gittiği için kaçış yok bölgesi dediğimiz alanı AMRAAM'a ve dünyadaki diğer tüm görüş ötesi füzelere göre kat kat büyük. Ve bu fark bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü düşmemiz için fırsat kollayan komşumuz Yunanistan, Fransa'dan aldığı Rafale uçakları ile birlikte bu Meteor füzelerinden de aldı. Bu alım, Adalar Denizi'ndeki görüş ötesi hava angajman dengesini Yunanistan lehine net bir şekilde değiştirmişti. Eğer biz F-16 ve AMRAAM alsaydık bu teknolojik açığı kapatamıyorduk. Ama Eurofighter ve Meteor alınca dengeyi tekrar kurmuş olduk. Zaten bu belki de Eurofighter alımının en güçlü stratejik gerekçesi. Hava yer görevlerine gelince ikisi de tam bir çok rollü platform. F-16 AGM-88 HARM füzeleriyle düşman radarlarını avlamakta çok usta. Eurofighter ise Brimstone gibi akıllı antitank füzeleri ve Storm Shadow seyir füzelerini taşıyabiliyor. Bunlar çok mu önemli derseniz değil işin açığı, çünkü onlarda Hulk varsa bizde de Roketsan var. Peki, buraya kadar Eurofighter hep daha iyi gibi görünüyor ve şu an kulağım çınlamaya başladı. O zaman neden herkes F-16 alıyor ya da biz Eurofighter'ı neden önceden değil de şimdi düşünüyoruz diyorsunuz muhtemelen. Cevap tek kelime: maliyet. Eurofighter çok pahalı bir uçak. Hem satın alması pahalı hem de uçurması. Neden pahalı derseniz 3 temel sebebi var. Birincisi fiziksel tasarım. En basit ve temel sebebi bu. 2 adet motor her zaman 1 adet motordan daha fazla maliyet demek. İkincisi üretim modeli. F-16'yı tek bir ana yüklenici üretiyor. Eurofighter ise tam 4 uluslu bir konsorsiyumun ürünü. 4 farklı üretim hattı, 4 farklı mühendislik ekibi ve 4 farklı bürokrasi. Bu da maliyetleri ister istemez şişiriyor. Üçüncüsü ise ekonomik ölçek. Bu çok önemli. Bugüne kadar 4600'den fazla F-16 üretildi. Dünyanın en yaygın savaş uçağı. Bu yedek parçasının bol ve ucuz olması demek. Eurofighter ise bugüne kadar sadece 600 küsür üretildi. Tedarik zinciri çok daha küçük ve dolayısıyla daha pahalı. Peki uçuş maliyeti ne kadar? Uçuş saati başına maliyete baktığımızda fark daha da açılıyor. F-16'yı bir saat uçurmanın maliyeti tahminlere göre 14.000 ile 25.000 dolar arasında değişiyor. Eurofighter'ınki yine tahminlere göre 60.000 dolara kadar çıkabiliyor.
Yani Eurofighter'ı uçurmak F-16'dan en az 2 kat daha masraflı. Yani F-16'nın bu kadar yaygın olması boşuna değil. Şimdi geldik final sorusuna. Videonun başından beri konuşuyoruz. Teknik veriler, maliyetler, silahlar. Tüm bu bilgilere bakınca Türkiye'nin hangisini alması doğruydu? Eğer sadece bütçe ve lojistiğe bakarsak cevap net bir şekilde F-16 Blok 70 olurdu. Çünkü Türk Hava Kuvvetleri NATO'daki en büyük ikinci F-16 operatörü. Bütün altyapımız, pilot eğitimimiz, mühimmat stoklarımız, bakım hatlarımız F-16'ya göre kurulu. F-16 almak lojistik açıdan sıfır risk demek. Eurofighter almaksa tam bir lojistik kabus anlamına gelebilir. Öyle bir potansiyeli var. Yepyeni bir platform. Yeni motor bakım hatları, yeni aviyonik test sistemleri, yeni eğitimler. Sadece 20 ya da 40 uçaklık bir filo için devasa bir ek yük demek ama. Ve bu ama videodaki en büyük ama. Karar artık teknik veya mali değil. Karar tamamen stratejik. Ve bu stratejinin kilit kelimesi bağımsızlık. Problem şu, ABD Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 paketini onayladı. Evet ama bir şartla. Dedi ki bu uçaklara kendi yerli sistemlerinizi takamazsınız. Kaynak kodlarını size vermem. Bu ne demek? Mesela Türkiye, Aselsan'ın geliştirdiği F-35 radarına kafa tutan, dünya standardındaki milli AESA radarı Murat'ı bu yeni F-16'lara takamıyor. TÜBİTAK SAGE'nin yaptığı milli füzeler Gökdoğan ve Bozdağ'ını bu uçaklarda kullanamıyor. Veya diğerleri için de aynı şey geçerli. Yani teknolojik olarak 10 yıllar boyunca yine ABD'nin siyasi onayına bağımlı kalıyor. İşte tam bu noktada Eurofighter bir uçaktan fazlası haline geliyor. İngiltere'nin güçlü desteğiyle yürüyen Avrupa Konsorsiyumu İngiltere'nin baskısıyla Türkiye'nin yerli mühimmat ve sistem entegrasyonu taleplerine evet dedi. Yani Eurofighter alımıyla Türkiye, TUSAŞ, Aselsan gibi dünya çapında yerli firmaları bu işin içine yerleştirmiş oldu. Gökdoğan'ı da son füzesinde bu uçağa entegre edebilecek. Yani kısacası F-16 tanıdık, güvenli, lojistik olarak mükemmel ve uçurması ucuz olan mantık evliliğiydi. Ama ABD'nin kendi radarını, kendi füzeni takamazsın şartı bu evliliği zehirledi. Eurofighter ise uçurması çok daha pahalı, lojistiği tam bir baş ağrısı olan bir seçenek. Ama size Adalar Denizi'nde dengeyi anında değiştirecek meteor gibi bir kurşun ve en önemlisi teknolojik bağımsızlık vaat eden stratejik bir ortaklık sunuyor. Sonuç olarak Türkiye'nin Eurofighter'ın o yüksek faturasını ödemeyi kabul etmesinin temel nedeni uçağın F-16'dan çok daha iyi olması değil. İkisi de farklı yönleriyle iyi uçaklar. Asıl sebep ABD'nin siyasi kısıtlamalarından kurtulmak ve Adalar Denizi'nde kaybettiği görüş ötesi angajman dengesini geri almak için ödenen jeopolitik bir bedel olması. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mantık mı kazanmalı, strateji mi? F-16 Blok 70'in ekonomik ve lojistik avantajları mı yoksa Eurofighter'ın meteor füzesi ve yerli entegrasyon vaadi mi? Yorumlarda mutlaka fikrinizi belirtin. Allah'a emanet olun.